Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda 2025'te viral olan tığ işi başak desenli yeni model bal kabağı anahtarlık yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım bal kabağı desenini örgüye yeni başlayan arkadaşlar bile rahatlıkla örebilir. Öncelikle bu şekilde başak desenlerinden oluşan dikdörtgen bir parça elde edeceğiz. Ve bal kabağı anahtarlıklarımızın bitmiş hali bu şekilde olacak arkadaşlar. Bal kabağının orijinal renklerini ya da pastel renkleri kullanarak örebilirsiniz. Anahtarlığın yapılışında 5 katlı orta kalınlıkta %50 koton, %50 akrilik ipler kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2,20 milimetre ile anahtarlıkları öreceğiz. 2,5 ya da 2,75 tığlar da kullanabilirsiniz. Tığ numarasını büyüttüğünüz zaman bal kabağının çapı da büyüyecektir. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden bu şirin anahtarlıkların yapılışına başlayalım. Anahtarlığın yapılışına ilk düğümü attıktan sonra 17 zincir yaparak başlayalım. Yapmış olduğumuz 17 zincir bal kabağının yüksekliğini göstermektedir. Daha büyük bal kabakları yapmak isterseniz zincir sayısını artırabilirsiniz. Ve yapmış olduğumuz 17 zincirin yüksekliği yaklaşık 6 santimetre. 17. zinciri yaptıktan sonra ikinci zincirden başlayarak sıra sonuna kadar tüm zincirlerin içerisine sık iğne yapalım ve toplam 16 tane sık iğne elde edelim. On 16. sık iğneyi yaptıktan sonra bir zincir deseni çevirelim ve altta yapmış olduğumuz sık iğnelerin arkalarını kullanarak ilk sık iğnenin arkasından başlayarak yan yana 16 tane sık iğne yapalım. Bir zincir deseni çevirelim. İlk iki sık iğnenin arka ilmeklerini kullanarak yan yana 2 tane sık iğne yapalım. Bir ilmek atlayalım ve her iki kanadı birden alarak sık iğne yapalım. Atlamış olduğumuz ilmeğin içerisinden 2 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım. Bir ilmek atlayalım, sık iğne. Atlamış olduğumuz ilmeğin içerisinden 2 kez ilmek yükselterek tekrar fıstık yapalım. Bir ilmek atlayalım, sık iğne. Atlamış olduğumuz ilmeğin içerisine fıstık yapalım. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Yan yana 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıstık yaptık ve sıranın sonunda 2 tane sık iğne kaldı. Bu sık iğnelerin arka ilmeklerini kullanarak tekrar sık iğne yapalım. Bir zincir deseni çevirelim. Daima sıranın başında ve sıranın sonunda
alttaki 2 sık iğnenin arkalarından 2 tane sık iğne yapacağız. Bakın burada ilmekler kendisini gösteriyor. Bir ilmek atlayarım. Sonraki ilmeğin içerisine sık iğne yapalım. Atlamış olduğumuz ilmeğin içerisinden 2 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım. Sıradaki ilmekten devam edelim. Bir ilmek atlayalım. Sonraki ilmeğin içerisine sık iğne ve atlamış olduğumuz ilmeğin içerisinden 3 kez ilmek çıkartarak tekrar fıstık yapalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 1, 2, 3, 4, 5 yine 6 tane fıstık yapmış olduk. Ve 2 tane sık iğne kaldı arkadaşlar. Bakın bu sık iğnelerinde arka ilmeklerini kullanarak yan yana 2 tane sık iğne yaparak sırayı tamamlayacağız. Bir zincir, deseni çevirelim ve her 4 sıradan sonra desen kendisini tekrar edecek. Şimdi birinci ve ikinci sırada olduğu gibi yan yana sık iğneler yapacağız. Altta yapmış olduğumuz fıstıkların arka kanatlarını kullanarak yan yana 16 tane sık iğne yapalım. Bir zincir, deseni çevirelim. Alttaki sık iğnelerin arka ilmeklerini kullanarak yan yana 16 tane sık iğne yapalım. Bir zincir, deseni çevirelim ve üçüncü sıradaki işlemleri tekrar edelim. Önce yan yana 2 tane sık iğne yapalım. Bir ilmek atlayalım. Sık iğne. Atladığımız ilmeğin içerisinden 2 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım. Bir ilmek atlayalım. Tekrar sık iğne. Ve bu şekilde 4 sırada bir desen kendini tekrar ederek yukarıya doğru yükseltmeye devam edelim arkadaşlar. Toplam 28 sıra ördüm arkadaşlar. Bakın desenin bir yüzünde her bir ikili başak deseninin ortasında çizgi şeklinde desen varken diğer yüzünde böyle bir desen yok ve toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ikili grup olacak şekilde başak desenleri yapmış olduk. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman başak deseni sırasını tamamladım ve bir zincir yaparak burada deseni ikiye katlayarak birleştirme işlemi yapacağız. Fakat bu çizgi şeklindeki görünümlerin dış yüze gelmesi gerekiyor. O yüzden şu şekilde içe doğru katlayalım. Çevirdiğimiz zaman bunlar dışarıya gelecek. Çizgi şeklindeki desenlerin iç yüzde olması gerekiyor. Ve ilk sık iğnenin arkasından başlayarak karşılıklı ilmekleri kullanarak kayma dikişi yapalım ve bu alanı birleştirelim.
Son kayma dikişini yaptıktan sonra bir zincir yapalım ve bir miktar ip bıraktıktan sonra ipi keserek burayı düğüm yapalım. İpi iğneye takalım. Üst noktada zikzaklar yaparak büzme işlemini gerçekleştirelim. Açık alanı tamamen kapattıktan sonra desenin iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım ve içini elyaf ile dolduralım. Bakın buradaki çizgi desenleri bal kabağının dışında olması gerekiyor. Şimdi alt tarafta yapmış olduğumuz işlemin aynısını üst tarafta da yapalım ve zikzaklar oluşturarak büzme işlemini gerçekleştirelim. Bal kabağını bu şekilde oluşturmuş olduk. Görmüş olduğunuz gibi gayet muntazam oldu. Şimdi yeşil ya da kahverengi renk ile bal kabağının sap çalışmasını yapalım arkadaşlar. Anahtarlık klipsini monte edecek kadar ip bıraktıktan sonra sihirli halka yapalım. Bir zincir, halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapalım. Sihirli halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, altta yapmış olduğumuz 6 sık iğnenin her birinin tepesine bir tane sık iğne yaparak toplam 6 tane sık iğne yapalım. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, birinci ve ikinci sırayı tekrar edelim. Alttaki sık iğnelerin her birinin tepesine bir tane sık iğne yaparak toplam 6 tane sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, altta yapmış olduğumuz 6 sık iğnenin her birinin tepesine 2 tane sık iğne yaparak 4. sırada toplam 12 tane sık iğne elde edelim. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı kayma dikişini yapmış olduğumuz ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine 1 sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine bir sık iğne ve
çift tek yaparak toplam 18 tane sık iğne elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek iç kısımdan gizleyelim ve sihirli halkanı yaparken bırakmış olduğumuz ip ile de üst noktadan anahtarlık klipsini takalım. Anahtarlık klipsini de monte ettikten sonra burada başak desenlerinin yönü yukarıya doğru bakacak vaziyette bal kabağının üstüne bu sap çalışmasını yapıştırabilir ya da dikebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bakın aşağıya doğru başak desenlerinin olmaması gerekiyor. Yukarıda olması gerekiyor. Böylelikle anahtarlığın tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşarak düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.